Ayasofya'da 1. narteksin içerisindeyiz şu an. 1. narteks. Hani bizim camilerde son cemaat yeri var ya, camiye direkt giremezsiniz. Önce bir girersiniz, bir boşluk vardır. Sonra devamında ibadet mahalli gelir. İşte ona biz son cemaat yeri diyoruz sanat tarihinde. Kiliselerde ise o girilen ilk kısma narteks denir. Genelde bir tane narteks olur. Ayasofya tabii o günün Patrikhane Kilisesi olduğu için bunda 2 tane narteks var. Bu 1. narteks. Buradan giriyorsunuz, 2. narteks geliyor, sonra ana bina, ana yapı geliyor. 1. narteksin içinde bir ilginç detay var. Cinayet romanı gibi. Hani Agatha Christie'nin vardır ya, cinayet romanı filmlerinde bir tane dedektif gelir, katil sensin der, söyler delilleri, sonra kendisi çürütür. Yok sen değilsin der, sonra sensin der. Onunla alakalı iddialar. Şimdi bunu yapacağız sizinle beraber, hazırsanız. Birkaç adım daha gelin. Bakın kocaman bir lahit var. Somaki mermerden. Roma dönemine ait bir lahit. Onu da geçiyoruz. Ve buraya geliyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz enteresan levhalar. Sinod kararları. Önce sinod nedir ondan bahsedelim. Sinod nedir ondan bahsedelim. Sinod tarihten bu yana Roma İmparatorluğu ve sonrasında Ortodoks kiliselerindeki ana meclistir. Sinod meclisleri günümüzde hala seyrek de olsa toplanır. 2016 yılında Bartolomeos bütün Ortodoks kiliselerini topluyorum dedi. İstanbul'da yapacaktı. O zaman Rusya ile biraz limoniydik. Rusya'daki baş patrik biz İstanbul'a gelemeyiz dedi şu siyasi süreçte dedi. O zaman Girit'te toplantı yaptılar. Sinod, 2016 Sinod Meclisi. Fakat benim şu an anlattığım Sinod, 1000'li yılların başında, 1116 yılının Sinod'unda alınmış olan karar levhalarını görüyorsunuz. Toplanıyorlar, din adamları olarak bir takım kararlar alıyorlar ve düşünün bakın 1100'lü yılların kararı levhalara, mermere kazınıyor. Kazındıktan sonra duvara asılıyor ki o gün için bu ibadethaneye her giren çıkan bunları görsün, okusun diye. Ve bu tarihi kararlar, kıymetli levhalar asırlarca kalıyor. 1100'lerde asıldı. 1200, 1300, 1453 oldu. Fatih İstanbul'u fethetti. Fethetti ve ellemedi bizimkiler. Bunda bir resim var mı? Çünkü ben burada namaz kılacağım. Kıble bu taraf. Burada bir resim olursa benim namazıma zarar verir. Sırt tarafta olsa, dışarıda olsa sıkıntı yok. Zarar vermez. Sinod kararlı. Olsun, dursun. Osmanlı, bakın o dönemde böyle bir bağnazlık, yobazlık yok. Ellemiyorlar. 2. Bayezid dönemi duruyor. Yavuz dönemi duruyor. Duruyor. Kanun dönemi duruyor. Sonra 2. Selim'den sonra ortadan kayboluyor. Yok. Bir daha bilinemiyor, bulunamıyor. Tabi aradan yıllar ve yıllar geçiyor. 1950'li yıllara geliyoruz. Adnan Menderes dönemi. Rusya bizden direkt boğazları istiyor. Yani ultimatom veriyor Türkiye'ye. Sen bilirsin diyor. Çok güçlü, demir perdenin lider ülkesi. O gün Türkiye tabii sıkıntılı. Yapabileceği tek şey Amerika'ya yakın olup güç dengesi yapmak. Marshall yardımlarını kabul ediyoruz. Rahmetli dedem tarih adamıydı. Çok uzun yaşadı. Yani ben 8-10 yaşındayken dizine otururdum, bana Marshall yardımlarını anlatırdı. Yani 8-10 yaşında tarihçi olacağım o zamandan şeymiş, belliymiş. Yani ufacık çocuk işte İnönü meclise çıktı. Bugüne kadar böyleydik, şimdi böyle olacağız. Ne demek biliyor musun? Çok partili döneme geçiyoruz demek. Dedem bunu ağlayarak anlatırdı. Çok partili döneme zorla geçtik bu Amerikalı kefere yüzünden falan diye. Nihayetinde o dönemde tabii Menderes dönemi, Amerika'nın boyunduruğuna biz girince Amerika diyor ki biz sizin İstanbul'unuzda Bizans'a ait her yapıda istediğimiz araştırmayı yapacağız diyor. Siz de bir şey demeyeceksiniz. Biz ne diyoruz? Eyvallah diyoruz. Ve adamlar araştırıyorlar. Araştırma için gelen Bizantiyiz ekiplerin en çok merak ettiği detaylardan biri bu levhalar. Bu levhalar nerede? Ara yok, bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Ve bir dedektif gibi iz sürmeye başlıyorlar. Bu levhalar nerede? Hadi hep beraber bunu izini sürelim sizlerle beraber. Şimdi bu levhalar ne zaman kayboldu? Çok net bilmemekle beraber Ayasofya'nın tarihi içinde 3 büyük inşaatı var. Şimdi Fatih camiye çevirdi. Bunu biliyoruz. 2. Selim dönemi Ayasofya'nın en büyük inşaat dönemidir. Mimar Sinan'a emir vermiştir. O dışarıdaki dev ayaklar, uçan payandalar yapılmıştır. 3. Murat yeni bir mihrap ve minber, müezzin mahfili eklemiştir. 4. Murat bir vaaz kürsüsü eklemiştir. 1. Mahmut
Hünkâr Mahvili ve Şadırvan'ı yaptırmıştır. Sultan Abdülmecit fosfateleri yeniletmiştir. Bunları biliyoruz. O zaman bu levhalar bu inşaatlardan birinde ortadan kaldırıldı. İkinci Selim, 1. Mahmut, Sultan Abdülmecit. Hangisi? En eskiden başlayalım diyorlar. İkinci Selim döneminde bunlar kaldırıldıysa İkinci Selim dönemine ait bir yapıda bunları kesin kullandılar. İkinci Selim döneminde bir yapı. İkinci Selim tahta geçer geçmez sizce ne yapar? Önce şöyle sorayım. İkinci Selim deyince aklınıza gelen en muhteşem eser hangisi? Selimiye, Edirne Selimiye. Ama Selimiye'yi çok sonra yaptırdı. Hatta bittiğini göremedi ikinci Selim. O öldükten birkaç sene sonra bitti. Tahta geçer geçmez yaptırdığı bir eser. Bir padişah başa geçer geçmez önce ne yapar? Ne yapar? Hadi biliyorsunuz. He? Bina olarak ne yapar? Hutbe okutur, o tamam. Bina olarak ne yapar? Kimin yerine başa geçti? Kimin yerine başa geçti? Kim öldü de başa geçti? Babası öldü. Babası kim? Kanuni. Yani ne yapar? Evet, babasına türbe yapar. İkinci Selim'in ilk yaptığı şey babasının türbesidir. Süleymaniye Camii'nin kıble duvarı önündeki türbe. Hemen adamlar gidiyorlar. Türbeyi araştırıyorlar. Kanun'un türbesine girmişsinizdir caminin kıble tarafında. Kapıdan girdiniz. Bakın bir daha girerseniz benli bensiz girin. Başınızı kaldırın. Tam üstünde dümdüz böyle damarlı mermer levhalar göreceksiniz. Marmara Adası mermerleri. Ama biz buradan bakınca düz mermer görüyoruz. Bunlar çatının içine girerler, saçağın içine. O bizim buradan dümdüz gördüğümüz mermerin içine bir bakarlar. Haydi. Boydan boya yazılar. Bunlar çıkar. İkinci Selim dönemi Mimar Sinan türbeyi yaparken bunları almış. Yani devşirme malzeme olarak, ikincil kullanım olarak orada saçak mermeri olarak kullanmış. Tabi onları oradan söküp buraya koyamazlar. O zaman türbe gider. Bizim için kıymetli olan o türbe bozulmayacak. Kalıpları alınır. Bu gördükleriniz sinod kararlarının alçı, imitasyon, kopya kalıplar. Orijinal hala orada duruyor. Şimdi cevabını bekleyen bir soru var. O da şu. Kanuni dönemi, İkinci Selim çok zenginsin. Paraya para demiyorsun. Mermer, taş istemediğin kadar. Bütün dünyanın taşı senin. Marmara Adası'ndan yeniden yontabilirsin, oraya koyabilirsin. Ne de olsa avuç kadar saçak. Mimar Sinan bu kararları sanki elimizde taş yokmuş gibi niye orada kullandı? Bunun cevabını da size bırakıyoruz. Devam.